Merhabalar, Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Melekçil. Bugün sizlere kız çocukların çok seveceği bu sevimli zürafa çantanın yapım aşamasını anlatacağım. Çantamızı arkadan bu şekilde kapaklı ve düğmeli olarak çalıştık. Kullandığım malzemeler %100 pamuklu orta kalınlıkta iplik tercih ettim. Ana rengimiz olan hardal sarıdan 2 adet, diğer kahverengi, krem, az miktarda siyah ve beyaz renge ihtiyacımız var. Bu ipliklerin kalınlığına uygun 2,5 milim tığ kullandım. Kapak için 1 adet düğme ve burnumuzu doldurmak için az miktarda elyafı ihtiyacımız var. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve hadi gelin şimdi çantamıza başlayalım. Çantamızı yapmaya taban kısmından başlıyoruz. 33 tane zincir çekiyorum. 33 zincirimi çektim. İlk zinciri atlıyorum. İkinci zincirden itibaren 31 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 30 sık iğnemi de yaptım. Burada kalan son ilmeğimizin içine bir tane arttırma yapıyoruz. Ve ilk sıramız tamamlanmış oldu. Sıra sonunda toplamda 66 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada ilk olarak bir tane arttırma yaparak başlıyoruz. Bir arttırma yaptım. 30 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 30 tane sık iğnemi ördüm. Köşeye geldik. Burada 3 tane ard arda arttırma yapacağım. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam ve üçüncü arttırmam. 3 defa ard arda arttırma yaptım. Şimdi 30 tane sık iğne örüyorum. 30 sık iğnemi ördüm. Burada kalan son 2 ilmeğime de birer tane arttırma yapıyorum. 1 ve ikinci arttırma. Evet, ikinci sıranın sonunda toplamda 72 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 30 tane sık iğne örüyorum. Evet, 30 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. 3 defa tekrarlayacağım. Bir sık iğne, bir arttırmamı yaptım. Bir sık iğne, ikinci arttırma, bir sık iğne ve üçüncü arttırma. 3 defa tekrarladım. Şimdi 30 tane sık iğne örüyorum. 30 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. 2 defa tekrarlayacağım. Bir sık iğne ve ikinci arttırma. Evet, üçüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Sıra sonunda toplamda 78 tane sık iğnemiz oldu. Dördüncü sıraya geçiyoruz. 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 30 tane sık iğne örüyorum. 30 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada 2 sık iğne örüp bir arttırma yapacağım. 3 defa tekrarlayacağım. 1 2 sık iğne, ikinci arttırma, 1 2 sık iğne ve üçüncü arttırma. 3 defa tekrarladım. 30 tane sık iğne örüyorum. 30 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada tekrar 2 sık iğne örüp bir arttırma yapacağım. 2 defa tekrarlayacağım. 1 2 sık iğne ve ikinci arttırma. Evet, dördüncü sıramızı da tamamladık. Sıra sonunda toplamda 84 tane sık iğnemiz oldu. 5. sıraya geçiyoruz. 3 sık iğne örüyorum. 2 ve 3. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 30 tane sık iğne örüyorum. 30 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada 3 sık iğne örüp bir arttırma yapacağım. 3 defa tekrarlayacağım. 1 2 3 sık iğne, ikinci arttırma, 1 2 3 sık iğne ve üçüncü arttırma. Evet, 3 defa tekrarladım. Şimdi 30 tane sık iğne örüyorum.
30 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada tekrar 3 sık iğne örüp bir arttırma yapacağım. 2 defa tekrarlayacağım. 1 2 3 ve ikinci arttırma. Evet, 5. sıramızı da tamamladık. Sıra sonunda toplamda 90 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 5. sıraya kadar arttırmalarımızı tamamladık. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. 6. sıradan 30. sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan her sıramızı 90 sık iğne olarak örelim. Evet, 30. sıraya kadar her sıramı 90 sık iğne olarak ördüm. 31. sıraya geçiyoruz. Bu sırada her iki yandan 3 tane art arda azaltma yapacağız. Şimdi ilk köşemize kadar örelim. Evet, köşeye kadar ördüm arkadaşlar. Burada sık iğne sayısı vermedim. Önemli olan kenarları eşit şekilde ayarlamak. Şimdi burada 3 tane art arda azaltma yapacağım. 1 2 ve 3. Evet. İlk köşedeki azaltmalarımı yaptım. Şimdi tekrar burada 6 tane ilmeğimi ayarlayıp oradaki azaltmalara gelene kadar sık iğnelerimi örüyorum. Evet, ikinci köşeye de geldim. Şimdi burada tekrar art arda 3 tane azaltma yapıyorum. İkinci azaltmam ve üçüncü azaltmam. Evet, örgümüzü spiral ilerlediğimiz için burada yanlarda yaptığımız azaltmalarda başlangıç yerimizde kayma oldu. Başlangıç yerimizi burası yapabiliriz. 31. sıranın sonunda toplamda 84 tane sık iğnemiz kaldı. 32. sırayı 84 sık iğne olarak örelim. Evet, 32. sıramı da tamamladım. Şimdi 33. sıradayız. Bu sırada yine aynı şekilde yanlardan eşit olarak 3 tane art arda azaltma yapacağız. Şimdi ilk köşeye kadar sık iğnelerimizi örelim. Evet, köşeye kadar geldim. Burada yine 3 tane art arda azaltma yapıyorum. Birinci azaltmam. İkinci azaltmam. Ve üçüncü azaltmam. Evet. Tekrar diğer köşeye kadar sık iğnelerimizi örelim. Evet, ikinci köşeye de geldim. Şimdi burada tekrar 3 defa art arda azaltma yapıyorum. İkinci azaltmam ve üçüncü azaltmam. Evet, 33. sıramızı tamamladık. Sıra sonunda toplamda 78 tane sık iğnemiz kaldı. Görüntü olarak azaltmalarımız iki yanda bu şekilde görünüyor. 34. sıraya geçiyoruz. 34. sıradan 41. sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan her sırayı 78 sık iğne olarak örelim. Evet, 41. sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan 78 sık iğne olarak ördüm. 41. sıranın sonunda ilmek kaydırmayla birleştirip ipimi kestim. Evet, kapak kısmına geçiyoruz. Şimdi ben bu şekilde iki yanlardan işaretleme yaptım. Bu birer ilmeği hiç ellemeyeceğiz. Ön tarafta da 38 sık iğnemiz var. Arka tarafta da aynı şekilde 38 tane sık iğnemiz var. Biz bu öndeki 38 sık iğneyi örerek kapağımızın ilk sırasında başlayacağız. Buradan ipimi takıyorum. ...38 tane sık iğne öreceğim. Evet, 38 sık iğne ördüm. Şimdi kapağımızın ikinci sırasına geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Buradaki ilk ilmeğime de batarak sıra sonuna kadar 38 tane sık iğne örüyorum. Üçüncü sıradayız. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Sırama başlarken burada bir tane eksiltme yapıyorum. Şimdi 34 tane sık iğne örüyorum. Evet, sıra sonunda son 2 tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi de azaltma yaparak 3. sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda toplamda 36 tane sık iğnemiz kaldı.
Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Tekrar bir eksiltme yaparak sırama başlıyorum. Şimdi 32 tane sık iğne örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi de azaltma yaparak 4. sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda toplamda 34 tane sık iğnemiz kaldı. 5. sıradayız. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bundan sonra sıralarımızı aynen bu şekilde devam edeceğiz. Başta ve sonda birer eksiltme yapacağız. Şimdi 16. sıraya kadar aynen bu şekilde örelim. 16. sıramızda 10 tane sık iğnemiz kalacak. Sonrasında 17. sıradan devam edeceğiz. Evet, 16. sıraya kadar ördüm. Şimdi 17. sıradayız. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu ilk ilmeğimi de örerek 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. 4 zincir çekiyorum. 3, 4. Burası bizim ilik yerimiz olacak. 4 sık iğne atlıyorum. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 17. sıramız tamamlandı. 18. sıradayız. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Burada bir tane azaltma yaparak başlıyorum. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağım. Burada 4 zincirime de 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada kalan 2 sık iğnemi azaltma yaparak tek ilmeğe düşürüyorum. Ve 18. sıranın sonunda toplamda 8 tane sık iğnemiz kaldı. 19. sıradayız. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu bizim son sıramız. Buradaki 8 sık iğnemi örüyorum. Ve ipimi kesiyorum. Çantamızın kulaklarıyla devam ediyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Sık iğnelerimi ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. İlk sıramız tamamlandı. 2. sıradayız. Her ilmeğe çift batıyorum. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. 3. sıradayız. 3 sık iğne örüp bir artırma yapacağım. 3 defa tekrarlayacağım. Sıra sonunda 15 tane sık iğnemiz olacak. 4. sıradayız. 4 sık iğne örüp bir artırma yapacağım. 3 defa tekrarlayacağım. Sıra sonunda toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak. 5. sıradayız. 5 sık iğne örüp bir artırma yapacağım. Sıra sonuna kadar 3 defa tekrarlayacağım. Sıra sonunda 21 tane sık iğnemiz olacak. 6. sıradayız. 6 sık iğne örüp bir artırma yapacağım. 3 defa tekrarlayacağım. Sıra sonunda toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. 7. sıradayız. 7. sıradan 11. sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan her sırayı 24 sık iğne olarak örüyoruz. 12. sıradayız. 2 sık iğne örüp bir azaltma yapacağım. Bu işlemi 6 defa tekrarlayacağım. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. 13. sıradayız. Bu sırada hiçbir eksiltme artırma yapmadan sıra sonuna kadar 18 sık iğne olarak örüyoruz. 14. sıradayız. Bir sık iğne örüp bir azaltma yapacağım. 6 defa tekrarlayacağım. Sıra sonunda toplamda 12 tane sık iğnemiz kalacak. 15. sıradayız. Bu sırada örgümüzün iki kenarlarını sık iğne ile birleştireceğiz. Sıra sonunda dikiş için ipimizi uzun keselim. Aynı şekilde diğer kulağımızı da örelim. Evet, boynuzlarla devam ediyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Sık iğnelerimi ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. İlk sıramız tamamlandı. 2. sıradayız. Her ilmeğe çift batıyorum. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. 3. sıradayız. Bir sık iğne örüp bir arttırma yapıyorum. Bu işlemi 6 defa tekrarlıyorum. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak.
4. sıradayız. 4. ve 5. sıraları artırma eksiltme yapmadan 18 sık iğne olarak örüyoruz. 6. sıradayız. Bir sık iğne örüp bir azaltma yapacağım. 6 defa tekrarlayacağım. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, 6. sıranın sonunda tığımdaki son 2 ilmeği çekmeden önce burada ipimizi değiştiriyoruz. Sarı rengimi takıyorum. 7. sıradayız. 7. sıradan 11. sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan 12 sık iğne olarak örelim. 12. sıradayız. Bu sırada ilmek kaydırma yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmek kaydırma yaptık. Burada ilmek kaydırma yapmamızın amacı boynuzumuzu çantaya dikerken biraz daha dik durmasını sağlamak. Şimdi kalan 7 sık iğnemi sık iğne olarak örüyorum. Sıra sonunda dikiş için ipimizi uzun bırakalım. Diğer parçamızı da aynı şekilde tamamlayalım. Çantamızın burnuyla devam ediyoruz. Krem rengimiz ile 15 tane zincir çekiyorum. İlk zinciri atlıyorum. İkinci zincirden itibaren 13 tane sık iğne yapıyorum. Son zincirimin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Zincirin diğer tarafına geldik. Buraya da 12 tane sık iğne yapıyorum. Kalan son zincirimin içine bir tane arttırma yapıyorum. Ve ilk sıramız tamamlanmış oldu. Sıra sonunda toplamda 30 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıraya geçiyoruz. Bir arttırma yapıyorum. 12 tane sık iğne örüyorum. Evet, 12 sık iğnemi ördüm. Köşeye geldik. Burada 3 tane art arda arttırma yapacağım. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam ve üçüncü arttırmam. 3 defa arttırma yaptık. Şimdi tekrar 12 tane sık iğne örüyorum. Kalan son 2 ilmeğime birer tane arttırma yapıyorum. Birinci arttırma ve ikinci arttırma. Evet, ikinci sıramız da tamamlandı. Sıra sonunda toplamda 36 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 12 tane sık iğne örüyorum. 12 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada bir sık iğne örüp bir arttırma yapacağım. 3 defa tekrarlayacağım. Bir sık iğne, ikinci arttırmam, bir sık iğne ve üçüncü arttırmam. 3 defa tekrarladım. Şimdi tekrar 12 tane sık iğne örüyorum. Evet, 12 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada tekrar bir sık iğne örüp bir arttırma yapacağım. 2 defa tekrarlayacağım. Bir sık iğne ve son arttırmam. Evet, 3. sıramız da tamamlandı. Sıra sonunda toplamda 42 tane sık iğnemiz oldu. 4. sıraya geçiyoruz. 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Şimdi 12 tane sık iğne örüyorum. 12 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada 2 sık iğne örüp bir arttırma yapacağım. 3 defa tekrarlayacağım. Evet, 3 defa tekrarladım. Şimdi 12 tane sık iğne örüyorum. 12 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada tekrar 2 sık iğne örüp bir arttırma yapıyorum. 2 defa tekrarlıyorum. 1 2 sık iğne ve son arttırma. Evet, 4. sıramızı da tamamladık. Sıra sonunda toplamda 48 tane sık iğnemiz oldu. 5. sıraya geçiyoruz. 3 sık iğne örüyorum. 2 ve 3. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 12 tane sık iğne örüyorum. Evet, 12 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada 3 sık iğne örüp bir arttırma yapacağım. 3 defa tekrarlayacağım. Evet, 3 defa tekrarladım. Şimdi tekrar 12 tane sık iğne örüyorum. Evet, 12 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada tekrar 3 sık iğne örüp bir arttırma yapacağım. 2 defa tekrarlayacağım. İlk arttırmam 1 2 3 sık iğne ve ikinci arttırmam. Evet, 5. sıramız da tamamlandı. Sıra sonunda toplamda 54 tane sık iğnemiz oldu.
6. sıraya geçiyoruz. 4 sık iğne örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 12 tane sık iğne örüyorum. Evet, 12 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada 4 sık iğne örüp bir arttırma yapacağım. 3 defa tekrarlayacağım. Evet, 3 tekrarımı yaptım. Şimdi tekrar 12 tane sık iğne örüyorum. 12 sık iğnemi ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 4 sık iğne örüp bir artırma yapıyorum. 2 defa tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve ikinci artırma. Evet, 6. sıramızı da tamamladık. Sıra sonunda toplamda 60 tane sık iğnemiz oldu. 7. sıraya geçiyoruz. 7. sıradan 13. sıraya kadar artırma eksiltme yapmadan 60 sık iğne olarak örüyoruz. 13. sıranın sonunda dikiş için ipimizi uzun keselim. Çantamızın gözleriyle devam ediyoruz. Sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Sık iğnelerimi ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. İlk sıramız tamamlandı. 2. sıraya geçiyoruz. Burada 3 tane arttırma yapacağız. Tekli trabzan olarak yapacağız arttırmalarımızı. Tığımın üzerine alıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. İlk tekli trabzan arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı yapıyorum tekli trabzan olarak. Ve 3. arttırmamı yapıyorum. 3 tane arttırma yaptım tekli trabzan olarak. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 3 tane tekli trabzan olarak arttırma yapacağım. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam ve 3. arttırmam. 3 defa arttırma yaptım. Evet, kalan son sık iğnemi sık iğne olarak ördüm. İkinci sıramız da tamamlanmış oldu. Sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi kahverengi ipimize geçeceğiz. Yandaki ilmeğe batıyorum. Tığımın üzerinde 2 tane ilmek varken kahverengi ipimi alıyorum. İpimi bağlıyorum. Şimdi bundan sonrasını ilmeklerin arka kanatlarından alarak devam edeceğiz. 2 tane ilmek kaydırma yaparak başlıyorum. İlmeğin arka kanatlarından aldım. 3 tane artırma yapıyorum. Sık iğne olarak birinci arttırmam, ikinci arttırmam ve 3. arttırmam. 3 tane sık iğne olarak artırmamı yaptım. Şimdi 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 2, 3 ve 4. Kahverengi ipimi burada kesiyorum. İpimizi buradan arkaya alıyoruz. Daha sonra bunları gizleyeceğiz. Beyaz ipimize geçiyoruz. Kahverenginin ilk ilmeğini arka kanadından alarak beyaz ipimi taktım. Şimdi burada 4 tane ilmek kaydırma yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. sık iğnemi yaptım. Şimdi 3 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar ilmeklerin arka kanatlarından almaya devam ediyorum. 2 ve 3. ilmek kaydırmamı siyah ilmeğime yapıyorum. Ve beyaz ipimizi de tamamladık. İlk gözümüz tamamlandı. Şimdi burada ipimizi keselim. Biraz uzun kesiyoruz. Gözümüzün ortasına ışık vermek için. İpimi arkaya alıyorum. Gözümüzün ortasındaki ışıkları da yapalım. Şimdi sihirli halkanın alt kısmından bir tane ufak bir çizik atacağız ipimizle. Sihirli halkanın üst kısmından biraz daha uzun bir çizgi yapıyorum.
Evet. İlk gözümüz tamamlandı. Bu iplerimi sabitleyip gizleyeceğim arkadan dikmeden önce. Diğer gözümüzle devam ediyoruz. İlk 2 sıramı ilk gözde yaptığımız gibi aynı şekilde örelim. Yandaki ilmeğe ilmek kaydırma ile birleştirip ipimizi keseceğiz. Kahverengi ipimize geçiyoruz. Şimdi ikinci sıramızda 18 tane ilmeğimiz vardı. Biz 18. ilmeğin bir birisinin arka kanadından kahverengi ipimi sabitliyorum. Şimdi burada 4 tane ilmek kaydırma yapacağım. 1 2 3 ve 4. Şimdi 3 tane sık iğne olarak artırma yapacağım. Birinci artırmam, ikinci artırmam ve üçüncü artırmam. Şimdi tekrar 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum ve kahverengi ipimizi kesiyoruz. İpimi buradan arka tarafa alıyorum. Beyaz ipimize geçiyoruz. Kahverengi ipimi taktığım 17. ilmeğe beyaz ipimi takıyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerin arka kanatlarından alarak 3 tane ilmek kaydırmayla başlıyorum. 2 ve 3. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4. ilmek kaydırmam kahverengili bitiyor. Beyaz ipimizi biraz uzun bırakıyoruz. Buradaki ipimi arkaya alıyorum. Evet, diğer gözümüzü de tamamladık. İçindeki ışık yerlerini aynı ilk gözümüzde yaptığımız gibi yapalım. İplerini temizleyelim. Dikişi hazır olsun. Çantamızın sapı ile devam ediyoruz. Sarı ve kahverengi ipimizi aynı anda kullanacağız. İplerimi kilitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İlk zinciri atlayıp ikinci zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yöne doğru dönerek bir sık iğne yapıyorum. Bir daha göstereyim. Bir zincir çekiyorum. Aynı yöne doğru dönerek bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sapımız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim.